Başladım. Merhaba, hoş geldiniz. Şey yapmaya, sese gerek yok. Baştakileri silebiliyor Berkay sonra. Bir süre boş gitse de olur yani, dert değil. Tamam, biraz bekliyoruz. Yıldız hatta yoksa döngüye giriyoruz. Şimdi Ben hemen bekliyorum. Hoş geldiniz. Hem salondaki konuklarımız hem YouTube'da bizi online çevrimiçi izleyen konuklarımız. Sosyalist Tartışma'nın ikinci gününde ilk toplantıda buluştuk tekrar. İkinci günün bu ilk toplantısında Z yayınlarından çıkan Söndür Ateşi, şöyle göstereyim. Söndür Ateşi, Yeşil Yeni Düzen ve Küresel İklim İstihdamı adlı bu harikulade kitabı konuşacağız. Kitabın yazarı Jonathan Neal bizimle birlikte. Ben Tuna Emran, yazar, çevirmen ve iklim krizi araştırmacısıyım. Aynı zamanda bu güzel kitabı çevirme onuruna da sahip oldum. Az sonra kitabın yazarı Jonathan bizimle birlikte olacak. Onu dinleyeceğiz. Bense bu yayının sadece moderatörlüğünü yürütüyor olacağım. Ayrıca bu arada Ozan Tekin de Jonathan'ı ardıl çeviriyle hem salona hem de canlı yayına Türkçe olarak aktaracak. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ben Jonathan'ı kısaca tanıtayım hepinize. Jonathan birçok değerli kitaba imza atmış ABD'li Marksist yazar, kampanyacı, sadece iklim kampanyacısı değil, çeşitli kampanyalara imza atan sendikacı ve kampanyacı aynı zamanda ve bir araştırmacı ve aynı zamanda edebiyatçı da. 2011 yılında Güney Afrika'da 1 milyon iklim işi kampanyasını yürüttü. Çok başarılı bir kampanya, hala devam ediyor. Güney Afrika'da yenilenebilir enerji dönüşümü başlatmak için en önemli girişimlerden biriydi. Daha doğrusu hatta sadece Güney Afrika'da değil, küresel güneydeki en önemli girişimlerden biriydi. Şimdi de bunu bir seviye daha yukarıdan daha kapsayıcı bir şekilde yapıyor. Küresel İklim İstihdamı kampanyası olarak kampanyanın kurucusu kendisi. Kampanyada globalclimatejobs.org adresinden ulaşabilirsiniz. Adından da anlaşılacağı gibi bu iki kampanyada, şimdiki de aynı şekilde iklim çöküşüne yenilenebilir enerji dönüşümü sektörü başta olmak üzere çeşitli iklim işleriyle yanıt veren, bu şekilde bir çözüm sunan bir kampanya. Ayrıntılarını zaten bize Jonathan birazdan anlatacak. Ben de bu kampanyada Jonathan'la birlikte çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok büyük bir kampanya. Kendisi bize şimdi hem Söndür Ateşi kitabında da zaten bunu anlatıyor. Kitap da bunun üzerine kurulu. Bu yola biz nasıl gireceğiz? Bu yenilenebilir enerji dönüşümünü nasıl başlatacağız? İklim işleri dediğimiz şey nedir? Kapsayıcılığı nedir? Bunu nasıl başlatacağız? Gibi sorularımızı yanıtlayacak. Bunun yanı sıra şu anda iklim krizinde nerede duruyoruz? 1,5 derece sınırını geçtik mi, geçecek miyiz, gerisinde kalacak mıyız bu sınırın? Küresel iklim hareketi bizim geleceğimizde, insanlık olarak geleceğimizde nasıl bir rol oynayacak? Bunların da yanıtlarını verecek bizlere. Jonathan'ın konuşmasından sonra ben sözü salona, siz dinleyicilerimize vereceğim. Sizlerden gelen soruları alacağız. Bunları da tekrar Jonathan yanıtlayacak. Tekrar ona vereceğiz sözü. Hi, Jonathan. Thank you so much for being here today. And we are totally grateful to you for this great book. Thank you. Thank you. And thank you so much to all the comrades for this translation of my book into Turkish. Bütün yoldaşlara kitabı Türkçe'ye çevirdikleri için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. But thank you most to you, Tuna, for the translation. Ama en çok da çeviriyi yapan Tuna'ya teşekkürler. I am grateful for personal reasons.
kişisel sebeplerle de minnettarım. but also because we have to build a global movement to stop climate change. Ama aynı zamanda iklim değişikliğini durdurmak için küresel bir hareket inşa etmek zorunda olduğumuz için de minnettarım. And Turkey is a major country in that project. Türkiye bu projede çok önemli bir ülke, önemli ülkelerden biri. Today, I will talk about two big ideas in the book. Bugün kitaptaki iki büyük fikir hakkında konuşacağım. The first idea is climate jobs. İlki iklim işleri, iklim istihdamı. The second is the importance of the global south. İkincisi de küresel güneyin önemi. First, climate jobs. Önce iklim işleri, iklim istihdamı. The argument for climate jobs is this. Bununla ilgili argümanım şu. We have waited 30 years for the United Nations and the leaders of the world to stop climate change. Birleşmiş Milletler'in ve dünya liderlerinin iklim değişikliğini durdurması için 30 yıldır bekliyoruz. In those 30 years, the amount of greenhouse gases in the atmosphere has grown steadily. Bu 30 yılda atmosfere salınan sera gazlarının oranı hızla arttı. The most important greenhouse gas for climate change is carbon dioxide, CO2. İklim değişimi için en önemli sera gazı karbondioksit, CO2. The amount of CO2 has grown steadily. Havadaki karbondioksit oranı hızla arttı. Worse, the amount of CO2 in the air is growing faster and faster. Daha kötüsü bu artış hızı gittikçe de hızlanıyor. For the last 30 years, the more that the leaders of the world talk about the necessity of doing something about climate change, Son 30 yılda dünya liderleri iklim değişikliği ile ilgili bir şey yapmanın gerekliliği hakkında daha fazla konuştukça, the more the leaders of the world talk about how they are actually doing something, ve gerçekten de bir şeyler yapıyor olduklarını anlattıkları süre boyunca the more they talk, the more the CO2 in the air grows. bu konuşmalar arttıkça havadaki karbondioksit oranı da artıyor. And the hotter the world becomes. Ve dünya daha sıcak bir yer haline geliyor. At the United Nations talks in Scotland last year, Greta Thunberg sent out a tweet. Geçen sene İskoçya'da Birleşmiş Milletler görüşmeleri yapılırken Greta Thunberg bir tweet attı. Her tweet was directed to the leaders of the world. Tweet'i dünya liderlerine sesleniyordu. She said to them, blah, 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 fuck you. Dedi ki onlara işte bla 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 falan filan fuck you, yani yapacağınız işte. Then Greta sent a second tweet. Greta sonra ikinci bir tweet daha attı. Directed to us, the people of the world. Bize, dünya halklarına yönelik bir tweetti bu. She said to us, uproot the system. Bize dedi ki sistemi kökünden değiştirin. Greta was right. Ve haklıydı. So, now we have to build a global movement that can replace the leaders and governments of the world. Yani şu an öyle bir küresel hareket inşa etmeliyiz ki bu hükümetleri ve dünyanın liderlerinin yerini almalı. And elect governments who will act. Ve bu konuda gerçekten harekete geçecek hükümetleri seçmeli. What do those governments need to do? Bu hükümetlerin ne yapması gerekecek? Ne yapması gerekiyor? Cut emissions of greenhouse gases. Sera gazı salınımlarını durdurmak. About 2/3 of emissions come from burning coal, oil, and gas, which make CO2. Dünyadaki emisyonların 2/3'ü kömürden, petrolden ve doğalgazdan geliyor. Bunlar karbondioksit üretiyor. Almost all those CO2 emissions come from 4 sectors. Bu karbondioksit emisyonlarının neredeyse tamamı 4 tane sektörden geliyor. 1, making electricity. Birincisi elektrik üretimi. There we can cover the world with renewable energy, mainly solar and wind energy.
Bu konuda bütün dünyayı yenilenebilir enerjiyle kaplayabiliriz. Asıl olarak güneş ve rüzgar enerjisi. And then make all our electricity from renewables. Ve bu şekilde ihtiyacımız olan tüm elektriği yenilenebilir enerjilerden üretebiliriz. 2, transport. İkincisi ulaşım. There we can have many more buses and trains. Bu konuda çok daha fazla otobüse ve trene sahip olabiliriz. More important, we can make all ground transport run on electricity from renewable energy. Daha önemlisi bütün yer taşımacılık sistemini yenilenebilir enerjiden gelen elektrik üretimine bağlayabiliriz. 3, industry. Üçüncü alan sanayi. We can ban concrete. Çeliği yasaklayabiliriz. We can ban CFCs for cooling and refrigeration. Soğutma ve dondurma işlemlerinde kloroflorokarbonları yasaklayabiliriz. And we can heat all materials in industry with renewable electricity. Ve sanayide gerekli olan bütün materyalleri yenilenebilir enerjiyle üretebiliriz, ısıtabiliriz. 4, buildings. Dördüncü alan binalar. We can convert all existing buildings so that all heat comes from renewable electricity. Şu an var olan bütün binaların ısınma ihtiyacını yenilenebilir elektrikten gelecek şekilde değiştirebiliriz. And we pass laws that all new buildings must only have heat from renewable electricity. Ve yeni yapılacak bütün binaların yalnızca yenilenebilir enerjiden ısınma elde edebilmesi yönünde kanunlar çıkartabiliriz. All that means we have to build far more electricity than we have now, and all of that electricity is renewable. Bütün bunlar şu anlama geliyor. Şu an sahip olduğumuzdan çok daha fazla elektrik üretmemiz gerekecek ve bütün bunları yenilenebilir enerjiden üretmemiz gerekecek. And build enormous, smart, renewable electricity grids to cover the world. Ve dünyayı çok büyük, akıllı yenilenebilir elektrik şebekeleriyle kaplamamız anlamına geliyor. That will cut global emissions from CO2 by 95%. Bunu yaparsak karbondioksit emisyonlarının %95'inin önüne geçebileceğiz. And global methane emissions by 50%. Ve metan gazı salımlarının da yarısını kesebileceğiz. There are many other things we need to do also. Yapmamız gereken birçok başka şey var. Stop cutting down forests Ormanları kesmeyi durdurmak and cover the world with new forests. ve dünyayı yeni ormanlarla kaplamak. And it is more difficult to cut emissions from farming, which are about 12% of the global total. Çiftçilikteki emisyonları durdurmak biraz daha zor. Bunlar da dünyadaki toplam emisyonların %12'si yapıyor. But we can cut those agricultural emissions by half. Ama gene de hani tarım, ziraat alanındaki bütün emisyonları yarı yarıya azaltabiliriz. We can do that now. Bütün bunları şimdi yapabiliriz. We already have all the technology we need to do that work. Bunların olmasını sağlayacak teknolojiye şu an sahibiz. We don't even need any new technology. Herhangi bir yeni teknoloji geliştirmemize gerek yok bu söylediklerimi yapabilmek için. And the money is there. Ve para da var. After all, look at what governments spent on COVID. Hükümetlerin Covid'de ne harcamalar yaptığını düşünün. Look what governments spent on rescuing the global banks in 2008. 2008 yılındaki kriz sırasında hükümetlerin bankaları, küresel bankaları kurtarmak için neler harcadığını düşünün. Look what governments spend when they go to war. Hükümetler savaşa gittiklerinde, savaştıklarında ne paralar harcadıklarını düşünün. The money is there. Para var. We have climate jobs campaigns in several countries now. Artık birçok ülkede, bir sürü ülkede iklim işleri kampanyalarımız var. İklim işleri için kampanya yapıyoruz. Backed by alliances of unions and environmentalists. Sendikacılar ve çevrecilerin birliği tarafından desteklenen, ittifakları tarafından desteklenen.
What we fight for is this. Ne için mücadele ediyoruz? We need to do a lot of work to build a completely renewable economy. Tamamen yenilenebilir bir ekonomiyi inşa etmek için yapmamız gereken bir sürü iş var. Only the governments have that much money. Sadece hükümetlerin bu kadar çok parası var. So we want governments to set up public sector climate service bodies. Hükümetlerden talebimiz şu, kamu sektöründe iklim servisleri, iklim hizmetleri adı verilen yapılar kurmaları. Those climate service bodies hire all the workers they need for the work. Ve bu iklim hizmetleri yapılarında ihtiyaçları olan bütün işçileri işe almaları. About 1 million workers in South Africa or 20 million workers in India. Güney Afrika'da 1 milyon işçi, Hindistan'da 20 milyon işçi. And every worker in the old fossil fuel industries who loses a job gets a promise from the government. Ve eski fosil yakıt endüstrilerinde, sanayilerinde çalışan ve işini kaybedecek olan bütün işçilere hükümet tarafından bir iş sözü verilmesi. That promise is a new permanent climate job with retraining and good pay. Ve bu söz yeni ve kalıcı bir iklim işi sözü olmalı. İyi bir ücret ve işte yeniden mesleki eğitimlerin sağlanmasıyla birlikte. That is not only a just transition. Bu sadece adaletli bir geçiş değil. It is the only transition possible. Bu mümkün olabilecek olan tek geçiş. Unless we do all this work, we do not stop climate change. Bütün bu işleri yapmazsak iklim değişikliğini durduramayız. Instead, we will walk into hell together. Onun yerine hep beraber cehenneme doğru gitmeye başlarız. I will talk now very briefly about what climate change will mean if we do not stop. Şimdi kısa ve öz bir şekilde iklim değişikliğini durdurmazsak neler olabileceğiyle ilgili şeylerden bahsedeceğim. There will never be only a climate disaster. Bu kesinlikle sadece bir iklim felaketi olmayacak. Because climate disasters happen inside capitalism. Çünkü iklim felaketleri zaten kapitalizm içerisinde de yaşanıyor, oluyor. So the rains will change and the harvests will fail. Yani yağmurlar değişecek, yağmur rejimleri değişecek ve hasatlarda ortaya çıkan ürünler düşmeye başlayacak. But capitalism will turn that into famines. Kapitalizm bunları kıtlıklara dönüştürecek. Floods and storms will destroy farms and whole cities. Seller ve fırtınalar tarım alanlarını ve tamamen bazı şehirleri yok edecek. Bütün şehrin tamamını yok edecek bazı yerlerde. And capitalism will turn that into economic crash. Ve kapitalizm bunu ekonomik bir çöküntüye dönüştürecek. After all, COVID was a much smaller problem. Covid çok daha küçük bir problemdi buna kıyasla. And look what COVID did to our economies. Ve Covid'in ekonomilere neler yaptığına bir bakın. Famine, destroyed cities, lost farms will lead to war. Kıtlık, harap olmuş şehirler ve kaybedilmiş tarım alanları savaşa yol açacak. War, famine, economic loss will make hundreds of millions of refugees. Savaş, kıtlık ve ekonomik kayıplar da yüz milyonlarca göçmenin ortaya çıkmasına yol açacak. Those refugees will come to borders policed by men and women with machine guns. Bu mülteciler, bu göçmenler makinalı silahlarla sınırda bekleyenlerin, insanların olduğu sınırlara doğru yürüyecekler, gelecekler. And the refugees will be held in camps that will last for years. Ve yıllarca bazı kamplarda tutulacaklar. Until the government stop feeding them. Hükümetler onları beslemekten vazgeçene kadar. And all over the world, racism will rise. Bütün dünyada ırkçılık tırmanışa geçecek.
Racism to justify shooting the refugees. Göçmenleri vurmayı haklı çıkarmak için ırkçılık yükseltilecek. Racism to justify the wars. Ve ırkçılığın yükselmesi savaşların meşru gösterilmesine de yol açacak. An economic disaster will mean more and more inequality. Ekonomik felaket daha da fazla eşitsizlik anlamına gelecek. And more violence to preserve the dictatorships. Ve diktatörlükleri korumak için daha da fazla şiddete ihtiyaç duyulması anlamına gelecek. The dictatorships that defend and preserve the inequality. Bu eşitsizliği koruyan ve devam ettiren diktatörlükler için. All that will mean hundreds of millions dead. Bütün bunlar yüz milyonlarca insanın ölmesi anlamına gelecek. Not the end of humanity. İnsanlığın sonu değil ama Only hundreds of millions. sadece yüz milyonlarca insan ölecek. Maybe 1 or 2 billion. Belki 1 veya 2 milyar. Who knows? Kim bilebilir ki? We have never been there. Hiç böyle bir durumla karşılaşmadık. So let's be positive Neyse pozitif düşünmeye çalışalım. and guess only 400 million dead. Ve sadece 400 milyon insanın öldüğünü düşünelim. But what will be worse? Ama daha kötüsü ne olacak? What I fear for my grandchildren. Torunlarım için beni endişelendiren şu. Their names are Ira, Onların isimleri Ayra, Karina, Miguel, Athena, Ethan, Ilva. Corina, What I, Miguel, Athena, Ethan, Ilva. what I fear is what they will have to see to survive that time. Korkum şu, onların böyle zamanları atlatmak için içinden geçmek zorunda oldukları şeyler, görmek zorunda oldukları şeyler. What they will have to do to survive that time. Ve bütün bu zamanları atlatmaları için, yaşamalarıyla devam etmeleri için yapmaları gerekecek şeyler. The orders they will have to follow. Uymaları gerekecek olan emirler, talimatlar. What the generalized fear will do to them. Genel oluşacak korku ortamının onlara hissettireceği şey. And to the people they love. Ve sevdikleri insanlara onların yaşatacakları şey. If you do not know what that means, Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız ask a Darfuri, Darfurlu birine sorun. ask an Afghan, Afganistanlı birine, Afgan birine sorun. ask a Chechen, Bir Çeçen'e sorun. or ask a Syrian. Ya da bir Suriyeli'ye sorun. Only it will be worse than that. Onlardan aldıklarınız cevaplardan daha kötüsü olacak olanlar. I fear what humanity will become. İnsanlığın geleceği halden korkuyorum bunların sonrasında. But we can stop it. Ama bunu durdurabiliriz. We have the technology, Teknolojimiz var, we have the money. paramız var. The leaders of the world will not act. Dünyanın liderleri harekete geçmeyecek. So we have to organize a great force. Demek ki bizim muhteşem bir kuvvet, güç örgütlememiz gerekiyor. From below. Aşağıdan bir güç. We have to organize the small farmers and the workers and the poor all over the world. Dünyanın her yerinde işçileri, yoksulları ve küçük çiftçileri örgütlemeliyiz. We have to organize the majority of humanity to save humanity and all living things. İnsanlığı ve tüm canlı yaşamını kurtarmak için insanlığın büyük bir kısmını örgütlemeliyiz. That means, above all else, organizing majorities in the global south. Bu her şeyden önce küresel güney dediğimiz bölgedeki çoğunlukları örgütlemekten geçiyor. The global south is political jargon. Küresel güney siyasi bir jargon, siyasi bir terim.
It means the middle income and low income countries of the world. Dünyanın düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerini tanımlamak için kullanılıyor küresel güney kavramı. It includes poor countries like India, Pakistan, Nigeria, Indonesia. Hindistan, Pakistan, Nijerya, Endonezya gibi yoksul ülkeleri içeriyor. But also middle income countries like China, Brazil, Argentina, South Africa. Ama Çin, Brezilya, Arjantin ve Güney Afrika gibi orta gelir düzeyine sahip ülkeleri de içeriyor. And European countries with similar incomes like Ukraine, Russia, and Turkey. Ve Ukrayna, Rusya ve Türkiye gibi daha önce saydıklarıma benzer gelir düzeylerine sahip Avrupa ülkelerini de içeriyor. Another piece of jargon is Global North. Bu siyasi terimlendirmenin diğer kısmı da küresel kuzey. That means the rich countries of most of Europe, North America, Japan, South Korea, Australia, Saudi Arabia, Kuwait. Bu kavramda işte Avrupa'daki bir sürü zengin ülkeyi, işte bunun yanında Kuzey Amerika, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi bir toplamı tanımlamak için kullanılıyor. Now, to stop climate change, we have to build majority movements from below all over the world. İklim değişikliğini durdurmak için çoğunluk hareketlerini, aşağıdan yükselen çoğunluğun hareketlerini tüm dünyada inşa etmemiz gerekiyor. Because climate change is like COVID. Çünkü iklim değişikliği Covid gibi. To stop it in one country, we have to stop it everywhere. Onu bir ülkede durdurmak için her yerde durdurmamız gerekiyor. That means we do have to build majority movements in the rich countries. Bunun anlamı şu, zengin ülkelerde de çoğunluğun hareketlerini inşa etmemiz gerekiyor. Because if we do not stop CO2 emissions in the United States, we cannot save humanity. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde karbondioksit emisyonlarını durduramazsak insanlığı kurtaramayız. But even more important, we have to build mass movements in the global south. Ama daha da önemlisi küresel güney dediğimiz bölgede kitle hareketleri inşa etmemiz gerekli. Why? Niye? First, 84% of humanity live in the global south. Öncelikle insanlığın %84'ü bu küresel güney dediğimiz ülkelerde yaşıyor. 5 out of every 6 human beings. Her 6 kişiden 5'i. Second, look at the history of the 20th century. İkinci olarak da 20. yüzyılın tarihine bakalım. There were great struggles in the global north then. Küresel kuzey dediğimiz yerde bu dönemde çok büyük mücadeleler yaşandı. But look at the greatest struggles of the 20th century against colonialism for independence. Ama geçen yüzyılın en büyük mücadelelerine bakalım. Sömürgeciliğe karşı ve bağımsızlık için verilen mücadelelere. Look at the revolutions of the 20th century in Iran, Turkey, Mexico, Russia, Bolivia, Cuba, China, Vietnam, Algeria, and many more. 20. yüzyılda gerçekleşen devrimlere bakalım. İşte İran'da, Türkiye'de, Meksika, Rusya, Bolivya, Küba, Çin, Vietnam, Cezayir ve daha birçok yerde. And look at the great communist movement. Büyük komünist hareketlere bakalım. Most of the communists of the 20th century lived in Asia. 20. yüzyıldaki komünistlerin büyük çoğunluğu Asya'da yaşadı, Asya'da ortaya çıktı. This is not surprising. Bu şaşırtıcı değil. The people who work, the people who are hungry, the people who suffer, these are the people who create mass movements and revolutions. Şaşırtıcı değil çünkü çalışan insanlar, aç olan insanlar, acı çeken insanlar, kitle hareketlerini ve devrimleri yaratan bu insanlardır. Third, look at the suffering from climate change. Üçüncü olarak da iklim değişikliğinden acı çekenlere bakalım. The poorer the country, the more people will suffer. Bir ülke ne kadar yoksulsa o ülkedeki insanlar o kadar etkileniyor ve acı çekiyor iklim değişikliğinden.
Texas and Australia have terrible droughts. Teksas ve Avustralya'da çok kötü kuraklık var şu an. But farmers are only a small proportion of the people in Texas and Australia. Ama çiftçiler Teksas'taki toplumun küçük bir azınlığını oluşturuyor. The government can help them. Hükümet onlara yardım edebilir. It does not mean economic collapse. Bu ekonomik çöküş anlamına gelmez. In Angola, Mozambique, South Sudan, it means collapse. Ama Angola, Mozambik veya Güney Sudan'da olduğunda bu ekonomik çöküş demektir. And governments in poor countries find it harder to find money. Çünkü yoksul ülkelerdeki hükümetler böylesi örneğin kuraklık durumlarında insanlara yardım edecek parayı bulmakta daha zorlanıyorlar. And governments in poor countries now bow to the will of Wall Street. Ve yoksul ülkelerdeki hükümetler şu an Wall Street'in isteklerine boyun eğiyorlar. They bow to the power of the World Banks, the global banks, the stock markets, and the IMF. Dünya Bankası'nın, işte küresel bankaların, borsaların ve IMF'nin gücüne ve isteklerine boyun eğiyorlar. The power of the rich in the North tells poor governments to never help the poor. Kuzeydeki zenginlerin niyeti ve gücü yoksul hükümetlere hiçbir zaman yoksullara yardım etmemelerini öğütlemek. So the poor countries will suffer more. Ve bu şekilde yoksul ülkeler daha fazla acı çekiyor. And the poor in those countries will suffer most. Ve o yoksul ülkelerdeki yoksullar daha da fazla acı çekiyor. Fourth, look at the struggle now. Dördüncü olarak şu anki mücadelelere bakalım. The hope of the world in this century began with the Arab Spring. Bu yüzyılda dünyadaki umut Arap Baharı'yla başladı. But look around the world at the uprisings and mass movements in the last 5 years. Ama aynı zamanda dünyada son 5 yılda ortaya çıkan ayaklanmalara ve kitle hareketlerine bakalım. Look at Hong Kong, Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Afghanistan. I'll just say them. Afghanistan, Iran, Iraq, Lebanon, Yemen, Sudan, Algeria, Guinea, Mali, Chile, Bolivia, Ukraine, Belarus. Bu son 5 yılda kitle hareketlerinin ortaya çıktıkları ülkeler Hong Kong, Tayland, Myanmar, Sri Lanka, Afganistan, İran, Irak, Lübnan, Yemen, Sudan, Cezayir, Gine, Mali, Şili, Bolivya, Ukrayna, Belarus. Fifth, this is the thing that may surprise you. Beşinci olarak bu sizi şaşırtabilecek bir şey. The majority of CO2 emissions are now from the global south. Karbondioksit salımlarının çoğunluğu şu an artık küresel güneyden geliyor. In 2019, 62% of CO2 came from the global south. 2019'da karbondioksit emisyonlarının %62'si küresel güneyden çıkıyordu. Why? Because the south is industrialized. Niye? Çünkü küresel güney de hızla sanayileşiyor. 1/2 of the industrial workers in the world now live in China, India, and Pakistan. Artık günümüzde dünyadaki sanayi işçilerinin yarısı Çin, Hindistan ve Pakistan'da. More than 1/4 of global emissions come from China. Küresel emisyonların 1/4'ünden fazlası Çin'den yapılıyor, Çin'den geliyor. The percentage of CO2 emissions from the global south keeps growing every year. Küresel güneyin karbondioksit emisyonlarının toplamı içindeki payı, oranı her yıl büyüyor. Soon it will be 67%, 2/3 of global emissions. Çok yakında %67'ye ulaşacak tüm küresel emisyonların 2/3'üne. 20 years ago, many people said that stopping climate change meant cutting emissions by 30% or 40%. 20 yıl önce
insanların çoğu iklim değişikliğini durdurmanın emisyonları %30 ya da %40 azaltmaktan geçtiğini düşünüyordu. And they said that most of that could be done by cutting the global north. Ve böyle düşününce hani küresel kuzeydeki emisyonları ortadan kaldırsak bu iş hallolur gibi konuşuluyordu. Not now. Artık Now we know that we have to cut global emissions by close to 90% and CO2 emissions by 95%. Artık değil. Şu an biliyoruz ki karbondioksit emisyonlarını %95, tüm küresel emisyonları %90 azaltmak durumundayız. We cannot do that without cutting emissions from China and many other countries to the bone. Bunu hani öncelikle Çin ama daha birçok ülkedeki emisyonları neredeyse sıfırlamadan yapmamız mümkün değil. But that is not fair. Poorer countries did not cause this problem. Ama bu adil değil. Bu sorunu yoksul ülkeler yaratmadı. And poor countries are poor. They have less money to solve the problem. Ve yoksul ülkeler yoksul oldukları için bu sorunu çözmek için daha az paraya sahipler. It is not fair that rich countries grew rich from fossil fuels and now they pull up the ladder. Adil olmayan şey şu, zengin ülkeler fosil yakıtlar üzerinden zenginleştiler ve şimdi diğerlerinin altından merdiveni çekiyorlar. It is not fair, but the alternative is worse. Bu adil değil tamam ama alternatifi daha da kötü bir şey. Terrible suffering in the global south. Küresel güneyde diğer alternatif muazzam bir acı anlamına gelecek. This is a problem, a contradiction, an impasse. Bu bir sorun, bir çelişki, bir kör düğüm. But there is a way to break that contradiction. Ama bu çelişkinin üstesinden gelmenin bir yolu var. We can build mass movements that say, Şunları diyen kitle hareketleri inşa edeceğiz. Şimdi diyeceği şeyleri söyleyecek. we must stop climate change for all the people of the earth. Dünyanın bütün insanları için iklim değişikliğini durdurmalıyız. But we do not want Africa and Asia and Latin America to stay poor. Ama Afrika'nın, Asya'nın ve Latin Amerika'nın yoksul kalmaya devam etmesini istemiyoruz. We want to stop climate change by not burning fossil fuels. Fosil yakıt kullanımına son vererek iklim değişikliğini durdurmak istiyoruz. We want climate jobs and renewable energy all over the world. Dünyanın her yerinde iklim işleri, iklim istihdamı ve yenilenebilir enerji istiyoruz. New jobs, more jobs. Yeni işler, daha fazla sayıda iş. So the poorer countries can develop along the pathway of renewable energy. Böylelikle daha yoksul ülkeler yenilenebilir enerjinin yolunda, o doğrultuda gelişebilirler. So that all over the world, renewable energy can make poverty history. Ve bu şekilde dünyanın her yerinde yenilenebilir enerji yoksulluğu tarih edebilir, tarih yapabilir. Yani tarihte kalmış bir şey yapabilir. Many old climate activists assume that we will have to cut living standards to stop climate change. Çok sayıda eski yaşlı iklim aktivisti iklim değişikliğini durdurmak için hayat standartlarını düşürmemiz gerektiğini düşünüyor. But we will never build a mass movement of workers and farmers in India and China to cut living standards, to make them poorer. Bunu söyleyerek yani zaten yoksul olan insanlar için hayat standartlarını düşüreceğiz diyerek Hindistan'da veya Çin'de işçilerin ve köylülerin kitle hareketini inşa etmek hiçbir zaman mümkün değil. It won't work in Turkey either. Türkiye'de de bu işe yaramayacaktır. And it is not true. With renewable energy, we can make poverty history. Ve bu doğru da değil. Yenilenebilir enerjiyle yoksulluğu yok edebiliriz. Now, to do that, we have to build a movement that starts with the people who suffer. Bunu yapmak için yapmamız gereken öncelikle acı çeken insanlardan hareket eden bir hareket inşa etmek. Onlarla başlayan bir hareket inşa etmek.
Climate change now is creating more and more suffering. Bugün iklim değişikliği daha da fazla acı yaratıyor. 30 million are homeless this year from floods in Pakistan. 30 million. Bu yıl Pakistan'daki seller sonucu 30 milyon kişi evsiz kaldı. 30 milyon. Drought in the Sahel, Angola, Mozambique. Sahel denilen bölge, bu Sahra Çölü'nün üstündeki bir bölge Afrika'da. Angola ve Mozambik'te kuraklıklar yaşandı. The heat is growing along the Gulf in southern Iraq, southern Iran, Kuwait, southern Pakistan, and now this year in India. Körfez bölgesinde sıcaklıklar artıyor. Irak'ın güneyinde, İran'ın güneyinde, Kuveyt ve Güney Pakistan'da ve şimdi Hindistan'da da. There, work outdoors and life indoors without air conditioning will become unbearable. Bu bölgede dışarıda açık havada çalışmak ve kapalı alanlarda yaşamak klima olmadan dayanılmaz hale geliyor. Worse, wider, faster. Bu felaketler gelmeye devam ediyor. Hep daha kötüsü, daha genişi, daha hızlısı. We must build a movement that starts with the people who suffer Dediğim gibi acı çeken insanlardan başlayan bir hareket inşa etmeliyiz. a movement that demands two things. İki şey talep eden bir hareket. First, we need help. Birincisi, yardıma ihtiyacımız var. We have lost our homes, our work, our fields, our food. İşlerimizi, evlerimizi, tarlalarımızı, gıdalarımızı kaybettik. We need help now. Şu an yardıma ihtiyacımız var, desteğe ihtiyacımız var. Second, the world must stop climate change. İkincisi, dünya iklim değişikliğini durdurmak zorunda. That means millions of climate jobs now. Bu hemen şimdi milyonlarca iklim işinin yaratılması anlamına geliyor. Climate jobs north and south. Hem küresel kuzeyde hem küresel güneyde iklim işleri. That movement must also say the truth. Bu hareket aynı zamanda gerçeği söylemeli. The rich in the rich countries have done this. Bu durumu zengin ülkelerdeki zenginler yarattı. They must stop. Onlar artık durmalılar. They must share. Onlar artık paylaşmaya başlamalılar. Let's be concrete. Somut konuşalım. In Africa, after a disaster, we need a march in the capital city, a march led by the people who are suffering. Örneğin Afrika'da bir felaket meydana geliyorsa o ülkenin başkentinde bir yürüyüşe ihtiyacımız var. Bu felaketten en çok etkilenenlerin liderlik ettiği bir yürüyüş. That angry march goes to the American embassy. Bu öfkeli yürüyüş Amerikan konsolosluğuna gidiyor. And the national government can either attack that march Ve o ülkedeki yerel ulusal hükümet ya bu gösteriye saldırabilir or let them go to the embassy. ya da konsolosluğa, büyükelçiliğe gitmelerine izin verebilir. And the people say to the American embassy, Ve insanlar oraya gittiklerinde Amerikan konsolosluğunda derler ki give us help, share, stop climate change. bize yardım edin, destek olun, paylaşın, iklim değişikliğini durdurun. And, very important, the people in Africa say to the people in America, Ve en önemlisi Afrika'daki insanlar Amerikan halkına der ki on the same day, please march to the White House in Washington. aynı gün lütfen siz de Washington'da Beyaz Saray'a yürüyüş yapın. And say to the White House, give the people of the world and the people of America hope. Ve Beyaz Saray'a şunu deyin, dünya halklarına ve Amerikan halkına umut verin. Say in Washington, help people, share, climate jobs, stop climate change.
Ve siz de Washington'da deyin ki insanlara yardım edin, paylaşın, iklim işleri yaratın, iklim değişikliğini durdurun. Say all that, and if you have a massive march in Nairobi, there will be a massive march in Washington too. Bütün bunlar söylendiğinde eğer Nairobi'de kitlesel bir yürüyüş oluyorsa bu Washington'da da kitlesel bir yürüyüş olacağı anlamına gelir. But if we only say this is a struggle between the global north and the global south, we will lose. Ama bunun sadece küresel güney ile küresel kuzey arasındaki bir mücadele olduğunu söylüyor olursak biz kaybederiz. Because the ruling class in the north is so powerful. Çünkü kuzeydeki egemen sınıf çok güçlü. We cannot defeat them without the people of the north. Kuzeydeki sıradan insanlar olmadan onları mağlup edemeyiz. And because stopping climate change is in the interests of most people in the north too. Ve aynı zamanda iklim değişikliğinin durdurulması kuzeydeki insanların çoğunun da çıkarına olan şey. But also, if you blame the people of the north, you forget there are ruling classes in the south too. Ve aynı zamanda kuzeydeki sıradan insanları da suçlarsanız güneyde egemen sınıflar olduğunu da unutmuş olursunuz. Güneyin de egemen sınıfları olduğunu. You forget there are the rich in the south too. Güneyde de zenginlerin olduğunu. And you forget that the governments and the leaders of the south have done nothing about climate change also. Ve güneydeki hükümetler ve liderler de iklim değişikliği için onlar da hiçbir şey yapmadılar. This is a very big dream. I do not know if we can do this. Bu söylediklerim çok büyük bir hayal. Bunu yapabilir miyiz bilmiyorum. Maybe, Belki yapabiliriz. probably not. Büyük bir ihtimal yapamayız. İhtimal yapamayız. But I do know that this is the only way we can save ourselves. Ama kendimizi kurtarmamızın tek yolunun bu olduğunu biliyorum. I know it will take time to build such a movement. Böyle bir hareketi inşa etmenin zaman alacağını biliyorum. And in that time, there will be much chaos, suffering, and war. Ve bu zaman içerisinde birçok kaos, acı ve savaş olacak. But one thing we have on our side now Ama şu an bizim tarafımızda olan bir şey var. is climate change is growing. İklim değişikliği büyüyor. People are learning from that. İnsanlar bundan öğreniyorlar. We will learn more and more as we suffer. Acı çektikçe daha da ve daha da öğreniyor olacağız. And maybe from that learning, we will change. Ve belki bu öğrenme sürecinin sonunda değişeceğiz. I hope so. Böyle olacağını umuyorum. But also, I know this is the only way we can do it. The only way. Aynı zamanda biliyorum ki bunu yapabileceğimiz tek yol. And I know also this. Ve aynı zamanda şunu da biliyorum. We will have to fight for climate jobs and for help, country by country. İklim işleri ve yardımlar için ülke ülke mücadele etmek edeceğiz. But we will not win that fight if we do not know deep in ourselves Ama bunu kendimizi iyi bir şekilde bilmezsek bu mücadeleyi kazanamayız. Kendimizin derinliklerindeki şeyi bilmezsek. that this is not a fight only for Turks or Europeans or for Africans. Bu sadece Türkler için, sadece Avrupalılar için veya sadece Afrikalılar için yürütülen bir mücadele değil. This is a fight we make together for the future of all humanity. Bu insanlığın geleceği için hep birlikte yürüteceğimiz bir mücadele. Thank you. Teşekkür ederim. Jonathan Yale'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konuşmaydı her şeyden önce. İşte bu da öyle zaten. Jonathan böyle anlatıyor. Ben gerçekten kitaptan küçük bir yeğenim var. Ona hediye etmeyi düşünüyorum. Bunu hem iklim krizini, bilimini anlasın hem de mücadele etmenin nasıl bir şey olduğunu
anlasın diye. Bu arada teşekkür etmeyi unuttuğumuz bir yoldaşımız var. Sevgili Ozan Ekin bu kitabın basılmasında çok emeği geçtiği için onu da şimdi hatırladık. Kusura bakmayın. Ozan Ekin'e de teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim? Şimdi evet az sonra canlı yayınımız sonlanacak ama biz burada salonda devam ediyor olacağız soru cevap kısmına. Canlı yayını sonlandırmadan önce bir gazetemiz ve dergimiz var. Onları da kısaca tanıtayım. İnternasyonal Sosyalizmin 11. miydi? 11. sayısını çıkardık ve Sosyalist İşçi var gazetemiz. Onu da her 15 günde bir yayınlıyoruz. Her ikisine de ulaşabilirsiniz. Marxist.org üzerinden ulaşabilirsiniz. Linkleri